Merhaba arkadaşlar, bugün yine farklı bir konumuzla sizlerle birlikteyiz. Bugün size ölçü kavramını anlatmak istiyorum. Çünkü Türk müziğinde ölçü, ritim ya da usul adına ne derseniz deyin biraz farklı olarak algılanıyor ve algılanış biçimi aslında çok önemli. Çünkü ölçü kavramını iyi anladığınız zaman aslında notayı anlamış oluyorsunuz. O yüzden gelin size şimdi bu kavramı tüm detaylarıyla anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar, biz Türk müziğinde usulleri yani ritmik yapıyı işte böyle bir diyagramın üzerine yazarız. Buradaki rakam yani buraya A ve B diyelim aslında bizim porte üzerinde yazdığımız ölçü rakamından başka bir şey değildir. Sol anahtarımızı çizdik. İşte burada yazan rakam aslında tamamen burada göstermiş olduğumuz rakamdır arkadaşlar. A ve B'dir. Burada farklı farklı rakamlar yazacak. Bunların görevini anlatacağım. Ama önce bu diyagramdan size bahsetmek istiyorum. Bakın burada yukarıda görmüş olduğunuz çizgi sağ eli anlatır. Aşağıda görmüş olduğunuz çizgi ise sol elimizi ifade eder. Arkadaşlar Türk müziğinde çok önemli bir kavram vardır. Meşk kavramı. Ve bu meşk kavramına göre nota icat edilmeden önce diyeceğim aslında ama farklı farklı nota sistemleri vardı. Ama şunu anlatabilirim. Nota ile eşgüdümde daha kolay nota okuyabilmek, eserleri daha kolay icra edebilmek için ellerimizi dizlerimize vurduğumuz meşk sistemi vardı. Dolayısıyla bu meşk sisteminde farklı darplar, farklı usul ve isimleri vardı. Usul kalıpları vardı. Bu usul kalıplarını biz hala kullanıyoruz ve en çok sıklıkla kullanılan 10 zamanlıya kadar usul kalıpları vardır. 10 zamanlı derken birazdan ne söylemek istediğimi size daha iyi anlatacağım ama şu kadarını söyleyebilirim. 10 vuruşlu yani 10 vuruşa kadar bir ölçü içerisinde 10 darbı içinde barındıran ölçülerden bahsediyoruz. 2 zamanlıdan 10 zamanlıya kadar yani 2 vuruşlu olan ölçülerden 10 vuruşlu olan ölçülere kadar biz usulleri kullanıyoruz. Ve bunların her birinin ayrı ayrı isimleri var. Dolayısıyla bizim kendi müziğimizde işte burada daha doğrusu müzikte diyelim, kendi müziğimiz demeyelim. Müzikte işte bu ölçü çizgileriyle ayırdığımız her bir alan, boyalı alana biz arkadaşlar ölçü diyoruz. Ölçü. Bu bölgelerde tabii ki eserin melodik yapısına göre kalıplaşmış usulü barındıran ama aynı zamanda melodik yapıyı da barındıran nota değerleri vardır değil mi? Yani burada A kadar vuruşta olan notalar varken burada farklı daha küçük ya da daha büyük değerli nota değerleriyle karşılaşabiliriz. Atıyorum burası 2 dörtlük olsun arkadaşlar. Bakın bu ne demek? Bunun içinde yani burada her bir ölçü içerisinde iki tane dörtlük notaya denk gelen vuruş olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bize yukarıdaki rakam zamanı yani vuruşu anlatıyor. Aşağıdaki rakam ise bize birimi anlatıyor arkadaşlar. Biz nota değerlerini bu şekilde veriyoruz. Yani gelişigüzel nota değeri kullanmıyoruz. Belirli bir program, belirli bir kalıp çerçevesinde nota değeri kullanıyoruz. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dolayısıyla biz tekrar diyagramımıza dönersek arkadaşlar, 2 dörtlük olan Türk müziğindeki usulün adı Nim Sofyan'dır arkadaşlar.
Ve Nim Sofyan usulü işte bu şekilde gösterilir. Artık burası 2/4'lük. Ve buraya biz düm deriz. Buraya da tek deriz. Gösteriyorum arkadaşlar ölçünün nasıl vurulduğunu. Farz edin ki dizlerimize vuruyoruz. 1, 2 yani düm, tek, düm, tek. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Düm, tek. Bu şekilde okuduğumuz zaman nota telaffuzunu da daha uygun, sistematik ve ritmik bir şekilde okuyabiliyoruz. Böylece dilimiz notaya alışmış oluyor. Siz de herhangi bir 2/4'lük şarkı bularak önce usulünü yazıp ondan sonra yavaş yavaş solfej çalışabilirsiniz. Tabi burada bildiğiniz bir şarkıyı seçmek şimdilik sizin için bir avantaj olacaktır. Çünkü notasını daha rahat okuyabileceksiniz. Örnek veriyorum. Mi fa mi re do si do re mi fa mi re do si la mi fa mi re do si do re mi. Yani Üsküdar türküsünün aranamesini söyledim size. Aynı şekilde şarkıyı da icra edebilirsiniz. Ney üflemek için çok iyi bir nota bilgisine sahip olmak gerekiyor mu? Evet. Aynı zamanda kulağımızı geliştirmek gerekiyor mu? Ona da evet. Ve çok iyi bir makam bilgisi öğrenmek gerekiyor mu? Elbette öğrenmek gerekiyor. Sorularınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bakıp geçtiğinizi görüyorum. Her kanal sahibi gibi bu da beni birazcık üzüyor. Lütfen derslerimi sonuna kadar dinleyip abone olunuz. İçeriklerin altına yorumlar yapınız ve lütfen beğeniniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.